Bildiğiniz gibi Karadeniz deyince aklımıza bazı temel şeyler geliyor. İşte güzel yemekleridir, eee, kültürüdür, doğa güzelliğidir ve aslında bir yandan da müzik aletleri. Bunların da en öne çıkan şeyi bence zaten kemençe ve tulum belki. Biraz daha Doğu Karadeniz'e doğru gittikçe tulum daha çok artıyor. Ama kemençe deyince aklımızda hepimizin aklına gelen yer Doğu Karadeniz. Ama kemençe kültürü genel olarak düşündüğümüzde bir Karadeniz gezimizde mesela karşınıza çok çıkmayacak bir kültür öğesi. İsterseniz bütün Doğu Karadeniz illerini gezin. Peki gittiğim için söylüyorum Ordu, Giresun, işte Trabzon, Rize. Buralarda kemençeyi çok nadir göreceksiniz. Aslında sadece düğünlerde göreceksiniz belki de. Bununla ilgili bazı çalışmalar yaptılar genel belediyeler ama bence yeterli değiller. O yüzden çok geri kalmış bir kültür aslında kemençe Karadeniz için ve bence çok önemli. Çünkü doğduğu yer ülkemiz. Türkiye'den çıkma bir müzik aleti olduğunu umuyorum tabii. O da ayrı bir konu da şimdi böyle şey olarak da konuşmak istemem ama bizim öğretilen bir gerçek ve araştırmalarımızın sonucunda e, ilk kemençenin tarzları da var tabii. Ben burada biraz sizlere Giresun'daki Görele ilçesinde ve Çavuşlu beldesinde aslında ortaya çıkan kemençenin türünden bahsetmek istiyorum. Çünkü onunla ilgili elimde çok daha fazla kaynak var. Sizlere onun üzerinden birazcık anlatacağım. 2015 yılında bazı videolarım var aslında internette çektiğim ama böyle karşısına çıkıp konuşmadım. E, Bu ünlü birazdan bahsedeceğim kemençe ustalarıyla gidip birebir evlerindeki ortamlarını, nerelerde yaşıyorlarsa oradaki ortamlarını gözlemledim. Video haline getirdim. Hatta onlara kemençe de çaldırdım. Böyle çok güzel videolar var elimde. Ama bunun hepsi ya arşivde kaldı ya başka bir video, YouTube kanalında yüklü bir halde duruyor. Neden bunları birleştirmeyelim? Güzel bir şekilde sizlere bu videoyu hazırladım. E, ilk olarak tabii bu kültürün belki de temelinden başlamak lazım. Çok temele inmeyeceğim. O kadar bilgim yok ama araştırmalarım ve oradayken duyduklarım aslında e, birçok ismi ön plana çıkarıyor. E, Bunlardan bir tanesi aslında Picioğlu Osman diye bilinen bir isim. Ünlü kemençe ustası yıllar önce yaşamış. Ve kendisinin e, kendisinin isminin Picioğlu olmasının sebebi aslında kahve yani onların zamanında bir yaşanan bir hadise ve rivayete göre işte e, bir önceki ustasının eserini çalıyor. Bu arada ismi Osman gerçek ismi. Bir önceki ustasının eserini çalıyor. O ustası da diyor ki ula Pidgin Ogli herkesin çaldığı bitti de Tuzcuoğlu'nun kimi kaldı gibi bir dalga geçiyor onunla. Bu tabii bir sonraki gün kahvede bütün köy tarafından duyuluyor ve dalga geçmeye başlıyor bu sefer Osman'la. Ve o da adı bundan sonra bütün kahvedekiler Pidgioğlu Osman diye anmaya başlıyor. Böyle bir hikayesi var. Daha sonrasında tabii onun çaldığı bazı ünlü türküler var. Bu türküler de TRT Radyosu'nda yayınlanmış uzun bir süre. Ama TRT'de ismini yayınlarken Picioğlu'ya vermiyor. Çünkü e, herhangi bir yanlış anlaşılmıyor mal verebiliriz diye TRT'nin belki de yıllar önce ilk sansür uygulaması diye geçiyor. Hatta bu internet araştırırsanız var. İlk sansür uyguladığı isim Picioğlu Osman olmuş. Ve ismini Bicioğlu Osman diye yenilemişler. Öyle yazmışlar yani ve aslında kayıtlarda onun isim kayıtlarını dinlemek isterseniz büyük ihtimalle Bicioğlu Osman diye TRT'nin arşivinde çıkacaktır. Böyle bir ilginç bir hikayesi var bu ustamızın. Tabii ben onunla röportaj yapma veya tanışma şansım olmadı ama ondan sonraki gelen nesli belki de görebildim. Bunlardan aslında kendisini onun yakın arkadaşı olduğunu söyleyen ve o yakın arkadaş olan daha doğrusu Sırrı Öztürk. Aslında ilk onu ziyaret ettim Giresun'dayken Çavuşlu'da çok içeride çok güzel manzaralı bir evde yaşıyor. Birazdan bu arada görüyorsunuz zaten ekranlarda göstereceğim. Ve onunla öncelikle bir görüşmem oldu. Evini ziyaret ettik. Eşiyle birliktelerdi. Yalnız bir hayat yaşıyorlar artık. Yani çocukları işte çeşitli şehirlerde. Ara sıra İstanbul'da konserlere çıkıyor.
vesaire ama artık tabii ki de yaşın getirdiği bir şey olduğundan dolayı da çok fazla artık aktif olarak bu kemençe şeyinde yok. E, Müzik kültüründe diyeyim. O yüzden kendisini gerçekten de çok güzel bir ortam vardı. Yani çok huzurluydu bence. Şimdi zaten o görüntüleri göstereceğim. Nasıl alacak? Seni de diler küçük, seni de diler küçük, sen doldurursun kucak. Kabradan o yana yaşım geliyor yaşım. Seni havadan çekiyor ey gidi arkadaş. Açsın çalışsın. Bunu çalan yok. Bunu çalan yok. Onu başla, Dereli'ninki başka. Keşabı'nınki başla, Esbiye'ninki başla. Evet. Hep yörese olursan kemençeyi artırırsın, güzel çalarsın. Ama ben Said Uşar'ın peşinden çalayım dersen Gider. yaptığını da unutursun. Evet, doğru. Anladın mı? Nerede yaşıyorsun sen? Giresun'da. Ha, Giresun havası vuracaksın. Giresun'da vuracaksın, Göreli'yi de vuracaksın. İşte o yöre. Giresun havası zaten Görel havası. Ya zaten- Giresun'da oynanan horon havaları. Teyze şöyle söyleyeyim mesela ben Derel'denim, biz Derel'deniz. Dereli Görel'e gibi. Oyunu da figürleri de çalması da ben. Tarlalar sarkın saçar. Onu ben çok eski şeyinden dinledim. Hala Sırrı Hoca gibi çalabilen yok onu. Şener bile o kadar çalamamış. Plak da var onun. Hı hı. Dinledin mi onu? Onu çalıyor bazen. Şener bu kadar çalamamış. Şener bile. Hop, kaldır kalmayı Azıcık kemençeyi de çal. Kaldır boynundan aşır. Sevdalık çeken kızlar da cebinde ayna taşır. Bunu kaç kişiye çalıyordu biliyor musun? 40-50 kişiye. Tarlada. Ha, bu dedelerle çok güzel iki kazalardı. Yani öyle böyle vurma değil. O gayda, beni alma. O gaydaya göre de kazma vurulurdu. Ve başındaki beyaz yani o zaman sarılıyordu ya. Kesinlikle başındaki çember düşmeyecekti. Burada da tenet Evet, diğer ziyaret ettiğim isim de Katip Şadi oldu. Katip Şadi de aslında Giresun'da kemençe denince akla ilk gelen isimlerden ve çoğu festivalde, çoğu etkinlikte zamanında yer almış ve saygı gören bir insan. Ve hayatını Görele'de geçiriyor aslında. Görele'de hatta bir kahve var. İsmini şu an hatırlayamıyorum. Oraya gittiğinizde belki kendisiyle tanışma fırsatı bulabilirsiniz ama artık o kadar yaşlanmış ki yani şey düşünmeyin böyle gidip muhabbet edeceğiz, sohbet edeceğiz ama hala müthiş performansı var bence. Çok iyi çalıyor çok iyi oynuyor. Kalp Şati'nin bence çok önemli eserleri var hatta bir tanesini bu dizilerde falan çok duyuyorsunuz, çoğunu duyuyorsunuz ama bu Oyasiye türküsü vesaire mesela onun müziğini yapan bir insan. Hala çalıyor aktif olarak o yaşına rağmen ve hala da oynuyor. Görüntülerde zaten bunu görüyorsunuz.
O da yine aynı şekilde benim için çok ilginç bir deneyim oldu. Yani onunla birlikte daha doğrusu o bizim için orada bir şeyler sergiledi. Hani o çevremizde de tabii insanlar vardı. Onların da desteğiyle tabii bu videoları çektik. Kendilerine teşekkür ederim. 2015 yılındaki videolar bunlar yine aynı şekilde. Ben ama onları tekrardan bu yani internet alemine kazandırmak istedim. Çünkü çok değerli görüntüler. Arşivimde kalmamalı bence. Hepimizin izlemesi gerekiyor. Kolları yerime yerime.
yüreğim kapadım. Ne kötülük gördüm ben, ölürüm geçemem senden. Affet beni sen özür diliyorum senden. Özellikle kendi kültürümüzü daha yakından tanımamız, kimler bu kültür için bir şeyler yapıyor onları görmemiz gerekiyor. Biz hep Karadeniz müziği deyince daha popüler isimleri görüyoruz. Haliyle onlar daha çok medyanın önünde. Ama bir de medyanın önünde olmayan isimler var. Daha çok yerel halkın bildiği isimler var. Yerel halktan da çok daha gündeme çıkmıyor bu isimler. İşte Atıf Şahin bir tık daha belki çoğu kişi tarafından biliniyor diyelim günümüzde. Ama özellikle çoğu ismi ben de mesela duymamıştım. Ancak Giresun'dayken duyduğum isimler. Orada zikredilen isimler yani öyle söyleyeyim. Bir de tabii bunların üretildiği yer var. Kemençenin işte çıktığı yer diye söylenen Görele'de Çavuşlu beldesi aslında biraz daha Eynesil ve Trabzon sınırlarına yakın. Giresun'un doğu tarafında yani Doğu Karadeniz tarafında. Eğer yolunuz düşerse bu arada Görele'de ilk başta yok dedim ama bir müze var. Kemençe Kültür Evi gibi. Görele'de ilk girişinde bir park, Kemençe Parkı var zaten. Orada bir büyük kemençe heykeli var. Orada isterseniz işte kemençe kültürüne dair bir şey bulabilirsiniz ama ben her gittiğim zaman kapalı oluyor neyse. Yani sadece açılmış olmak için açmış gibiler. Yani Karadeniz bölgesinde kesinlikle bir kemençeye dair büyük bir müze gerekiyor. Çünkü kent müzelerinde işte böyle yöremizin çalgıları bölümünde böyle minik anlatımlarla geçiştiriyorlar. Hani bu arada umarım birisi altına yorum yazar da sen bilmiyorsun Cahil utandırır beni. Ben bilmediğim bir müze vardır. Yeni açılmıştır bilmiyorum. Tabii 2015 yılında bu işleri biraz daha kovaladım. İnşallah vardır. Yoksa da dediğim gibi buradan da belki yetkililer için bir mesaj vermiş oldum. Umarım böyle bir müze kazandırır. Çünkü kemençe önemli bir alet ve bunun duyulması gerekiyor. İşte duyulmayınca işte Eurovision'da Yunanistan performanslarını ekleyince hemen zorumuza gidiyor işte. Vay efendim işte Yunanlılar kemençemizi çaldı falan. Yani ki biz böyle videolar çekmezsek, kimse bir şey yapmazsa tabii ki de Yunanistan çalacak. O Yunanistan Eurovision'da bu performansı sergilediği zaman insanlar bunu zaten Yunanistan'ın kültür algısı da var. Oranın çalgısını sanacaklar veya zannedecekler. Bilmiyorum belki bizimki de gerçekten kemençe oradan geldi. Hiçbir fikrim yok bu konuda ama sonuçta ben hani şey bir insan değilim böyle işte Yunanlılar çaldı bizden iş yok onlarınmış yok bunların çok lokumu çalmışlar yok baklavayı çalmışlar. Yani bu bir tık şey bir konu çok ben o toplarda değilim yani. Ama ben tabii ki de mutlu olurum. Türkiye'den çıktığının duyulması işte kemençe deyince aklına Türkiye'nin Görele'nin gelmesi. İnsanlar işte Trabzon'u Uzungöl'ü bilmem ne ziyaret ederken kemençe de aslında bu taraflardaymış deyip de böyle bir arabalarını alıp işte bir Görele'ye gitmelerini, bu kemençe müzesini ziyaret etmelerini falan. Tabii ki de arzularım. Bu bambaşka bir şey. Bence önemli bir olay yani. O yüzden bir de Çavuşlu'daki işte Enver Topal isminde bir kemençe ustasının atölyesini ziyaret ettik. Orada yine bize çaldılar. Bu arada o ortamın vuran güneş ışığı o kadar güzel ki yani o anki kemençenin işte tınıları vesaire beni bambaşka dünyalara götürmüştü. Çok keyif aldığım bir geziydi yine aynı şekilde. Kesinlikle bence bu kültürü bir şekilde daha iyi bir şekilde temsil etmek gerekiyor. Yani kemençe deyince işte düğünlerde çalınan, işte insanları eğlendiren bir alet olmamalı. Çünkü ben oraya gittiğim zaman kemençenin sadece işte o oyun havasının dışında müthiş bir tınıya sahip olduğunu gördüm. Yani ilk defa dedim ki hani biz yanlış tanımışız. Burada bambaşka bir dünya dönüyor ve gerçekten bu şekilde tanıtılırsa hani
abartmıyorum. Keman kadar etkili bir sesi var bence. Zaten ikisi de yaylı çalan olduğu için benzer ses ailesi diye tahmin ediyorum. Çok müzik bilgim olmadığı için bu konuda ahkam kesemem. Ama dinleyici olarak böyle geldi kulağıma. Varol Enver dayı, varol. Kemençe kültürünü minik bir anlamamız için video hazırladım. Detaylı bilgiyi tabii ki de internette araştırarak çok daha veri kaynağı bulabilirsiniz. Onların hayat hikayeleri, doğum tarihleri, doğum yerleri. Ben bu tür bilgileri çok paylaşmadım sizlerle. Öğrenmek istiyorsanız tabii ki de elinizin altında araştırabilirsiniz. İsimleri az çok verdim. Tabii bu saydığım 3 isim bana şimdi kızabilirsiniz işte bu kadar isim mi var? O kadar video çekmişsin. Sadece 3 kemençeci mi bize söylüyorsun falan diye. Hayır. Birçok isim var. Onun dışında şu an günümüzde çalan insanlar var. Gençler var. Onlar sadece geçmişte o aletin yaygınlaşmasını sağlayan üstadlar olduğu için biraz daha biliniyor. Bunun üstadlar gibi bilinen birçok insan var ama benim temas ettiğim isimler bunlar olduğu için bu videonun içerisinde varlar. Hani buraya görüntüsünü koyup işte kemençe çalışını ekleyemediğim bir ismi vermedim. Dilerseniz dediğim gibi derin araştırmalar sonucunda bunları da bulabilirsiniz. Yolunuz düşerse de bir gün bu müzeleri müzeyi ziyaret edebilirsiniz Görele'de, Giresun'da. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.